Siz de benim gibi pek joystick insanı değilseniz ve Atari 2600'ü Gamepad'de oynamak istiyorsanız bu küçük proje size göre olabilir. Başlamadan önce Sega Master System ve Mega Drive kontrolcülerine değinelim. Bu kontrolcüler Atari 2600 ile çalışıyor. Master System kontrolcüsünü güvenle kullanabilirsiniz. Ancak Mega Drive kontrolcüsünü olduğu halde kullanmak sakıncalı olabilir. Mega Drive kontrolcüsü ile Atari ve Commodore 64'ünü bozan fazlaca insanın olduğunu ilgili forumlarda görebilirsiniz. Mega Drive kontrolcüsünü güvenle kullanmak istiyorsanız konnektördeki 7. pin bağlantı kablosunu kesmeniz gerekiyor. Nasıl keseceğinize siz karar verin. Eğer bu yolu izleyecekseniz 9 pin Sega kontrolcüsünün uzatma kablosunu modlayıp araya takmanızı öneririm. Hem orijinal kontrolcüye zarar vermemiş olursunuz hem de farklı Sega kontrolcüleri kullanabilirsiniz. Sega konusunu bir kenara bırakıp devam edelim. Ben elimde hasarlı olarak bulunan klon Atari Joystick ile Famicom Gamepad'ini değerlendirdim. Famicom Gamepad'ini demonte ederek işe başlıyorum. Bu epoksinin altında mikroçip var. Önce onu iptal etmemiz gerekli. Zira Atari 2600 joystick basit açık kapalı devre ile çalışıyor. İlk başta epoksi kaplı çipi sökme girişiminde bulundum ancak öyle kolayca sökülebilen bir şey olmadığının da farkına vardım tabii. Sonra vazgeçip çipin etrafındaki yolları kestim. Kabloları da kesiyorum. Bu kablonun soketinin 9 pin olduğuna bakmayın. Sadece 5 kablo bağlı. Bu yüzden Atari joystick'in kablosunu kullanacağız. Lehim yapacağımız kısımların koruma katmanını hafifçe kazıyarak bakır yolları açığa çıkarıyorum. Kalıntıları alkol ile temizliyorum. Kablolardan geri kalanı da söküyorum. Lehim artıklarını da alarak delikleri açık hale getiriyorum. Uygun gördüğüm yerlere köprü yapacağım. Yukarı tuşunu A tuşuna switch kullanarak bağlayacağım. Böylece zıplama için yukarıyı kullanan oyunlar daha rahat oynanabilecek. İstediğimiz zaman normal pozisyonu getirebilmek için de switch koyuyorum. Böylece sağa sola basarken yanlışlıkla zıplamayacağız.
Atari 2600'de bu tarz bir gereksinim pek olmayabilir ama Commodore 64'te oldukça kullanışlı oluyor. Switch anahtarı için kasayı modlamaya uğraşmadım. Select ve Start yok nasılsa. Select kısmına yerleştireceğim. Switch anahtarının kasaya sığabilmesi için bacaklarını bir miktar kesmem gerekti. Birkaç köprü daha çekeceğim. Kırmızı kabloları görmezden gelin. Onları sonradan değiştirdim. Yaptığımız köprülerin iletken membranlara gelmemesine dikkat etmek gerekiyor. Kablo montajına başlamadan önce Atari joystick'in kablolarının sağlamlığını kontrol ediyorum. Hangi renk kablonun hangi pine bağlı olduğunu da not alıyorum. Klon joystick olmasına rağmen orijinal kablo renklerine bağlı kalınmış. Artık kabloları lehimleyebilirim.
Switch anahtarı kablolarını da yassı kablo ile bağlıyorum. Atıl bir hard disk IDE kablosu işinizi görür. Yukarı tuşları için switch bağlantı noktalarını hazırlayıp bağlantılarını da yapıyorum. Pek içime sinmedi ama sonuçta iş görür. Kasayı kapatmadan önce kontakları son kez temizleyip ardından süreklilik kontrolü yapıyorum. Kasadaki kullanmayacağım kısımlardaki çıkıntıları zımparalayarak düzledim. Switch anahtarını sıcak silikonla sabitlerken dışarıya kaçmasın diye önden bantlıyorum. Bunu devre kartına bir şekilde monte etseydim daha iyi olurdu. Zayıf olan bağlantıları da bant ile sağlam alıyorum. Ön denemeyi yaptıktan sonra vidaları takıyorum. Multimetre ile tüm tuşları test ediyorum. Probe'un bir ucunu ground'a, diğer ucunu hangi tuşu deneyeceksiniz orada tutuyorsunuz.
İşin teknik kısmı bu kadar. Geriye kozmetik kalıyor. Ön yüz etiketinin ölçülerini hazırladığımız birkaç şablon ile deneyip en iyisine karar verdikten sonra asıl baskıyı lazer kesim yapan bir yere giderek uygun sağlam bir malzemeye çıktı aldırmanız yerinde olur. Kesilmesi gereken yerleri de belirtip lazer kesimi yaptırın. Ya da benim gibi asetat üzerine baskı alarak birkaç saat uğraşıp idare eder bir sonuç elde edebilirsiniz. Seçim sizin. Benim kendi çizdiğim vektör dosyasına da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evde yapmaya karar verdiyseniz izlemeye devam edin. Asetatın aldığı kadar kopyayı ters olarak basıyorum. Çünkü birkaç deneme gerekebilir. Bir adedini kenarlara yakın olacak şekilde kesiyorum. En üst kısma normal dosya kağıdını koyuyorum. Sonra asetatın arkasına da beyaz etiket yapıştırıyorum. Çünkü baskının gerçek renkleri beyaz zemin olmadan çıkmıyor. En arkasına ise çift taraflı bant uyguluyorum. Fazlalıkları kesiyorum. Delikleri makas girecek kadar falçatanın ucuyla bastırarak açıyorum. Kenarların tam kesimini yaptıktan sonra ön kısma koruyucu amaçlı bir katman koyuyorum. Bunu koymazsanız asetat makasla kesim sırasında çiziliyor. Manikür makasıyla yuvaları kesiyorum.
Son olarak bandın dış tarafını da açarak dikkatlice gamepad'e yapıştırıyorum. Yine de fena olmadı. İdare eder. Ama eminim siz çok daha iyisini yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Yeniden görüşmek dileğiyle.